Amiral Soner Polatsız geçen 5 yıl. 5 yıl önce 30 Eylül 2019 tarihinde Amiral Soner Polat'ı, en yakın dostum Soner abiyi sonsuzluğa uğurladık. Deniz Kuvvetleri'nin nadiren yetiştirdiği fikir insanlarının öncülerinden olan Soner Polat, dürüstlük ve erdem abidesiydi. Onur ve duruş katsayısı 2002 sonrası oluşan kanserojen konjonktürün yarattığı omurgasız şarlatanlara inanılmaz yüksekti. Her dönem güçlülerin peşinde koşan asalak ve parazitlerin aksine o daima kendi fikir ve prensiplerinin centilmen ve bilge savunucusuydu. Atatürk'ü rozet ve slogan müptezelliği içinde değil, Kemalist bir fedai, onun fikirleri için bedel ödemiş ve her zaman ödemeye hazır bir kahraman olarak benimsemişti. 2003 yılında Denizkurmay Albay rütbesindeyken İstiklal Harbi'nde Bahriyemiz isimli mükemmel bir kitabı Deniz Kuvvetleri Kültür Hazinesi'ne kazandırmıştı. Bu kitabı hazırlarken atalarımız kahraman denizcilerin Karadeniz cephesindeki lojistik nakliyata katkısına yönelik onlarca hatırat ve kitap okumuş, adeta onlarla bütünleşmişti. Ancak çok değil. 8 yıl sonra kendisinin de Kuvayi Milliye Donanması'nın gönüllü bir fedaisi olarak Hastal ve Silivri'de yıllarca bedel ödeyeceğini bilebilir miydi? Erdem abidesi bir amiral. Soner Polat, gideceği limanı bilen, rotasını çizen ve şartlar ne olursa olsun zigzag yapmadan, yalpalamadan, kararsızlığa asla sürüklenmeden hedefine ilerleyen bir akıldır. Bir düşünce yoludur. Türkiye'nin Avrupa Atlantik yapıya teslim olduğu son 72 yılın her alanda yarattığı döneklik, yolsuzluk, yüzsüzlük, mide bulandırıcı sahte pehlivanlık, zübüklük, şark kurnazlığı, bilgisiz bilgiçlik, kalleşlik, kirlilik, hedonizme teslimiyet ve onursuzluğa inat, erdemin, sadeliğin, dürüstlüğün, yüksek kültürün, cesaret ve vefanın, kısacası erdem ve asaletin sembolüdür. Soner Polat, meslek hayatı boyunca asla boyun eğmedi. Fikir ve görüşlerini şark kurnazlığının sisli duvarları arasında üst ve amirlerinin beklediği ve onları memnun edecek doz ve kapsamda değil, gerçeği, mutlak gerçeği rehber edinerek söyledi. Hiçbir zaman ön sıralara geçip kendini göstermeye çalışmadı. Neyse o oldu. Engin bilgisi her daim pusulası oldu. Gerçeği aradı. Ona erişmek için daima okudu, tartıştı. Bilginin erdemle birleştiğinde en büyük güç olduğunu hem astlarına hem üstlerine öğretti. Diğer yandan etrafına devamlı umut aşılayan ve asla ümitsizliğe kapılmayan üstün bir ruha sahip oldu. Son eseri Mavi Vatan için Jeopolitik Rota isimli kitabının adını vermemi ve ön sözünü yazmamı istemişti. Ön sözde Soner'i şöyle tarif etmiştim. Şüphesiz onun en büyük erdemi cesaretidir. Montaigne denemelerinde şöyle der. Bir adamın değeri yüreğindedir. Gerçek orada yatar. Yiğitlik kolların bacakların değil, cesaretin ve ruhun sağlamlığındadır. Yiğit, düşünce cesaretini yitirmeyendir. Ölüm korkusuyla özgüvenini hiç yitirmeyen, ruhunu teslim ederken dahi yılmadan ve horlayan gözlerle düşmana bakan bir kişi ama onu yenen düşmanı değil, talihidir. Erdemin onuru yenmekte değil, dövüşmektedir. O, bilgisi ve fikirleriyle her zaman dövüştü. Jeopolitik rota çizmek. Soner Polat, yüksek teorik altyapısı ve doğuştan gelen liderliğiyle Türkiye'nin geleceğine büyük katma değerler üretmiştir. Türkiye'nin yetiştirdiği az sayıdaki tarihle jeopolitiği buluşturabilen akla sahip olan Soner Polat, Nisan 2015'te yayınlanan en büyük eseri Türkiye için Jeopolitik Rota isimli eserinde şöyle yazıyordu. Coğrafya bir ülkenin kaderini belirler. Siyasetse bu yazgının değiştirilmesi için uygun yol
ve yöntemleri arar. Aralarındaki köprüyü jeopolitik kurar. Türkiye, coğrafi bakımdan iç hat konumundaki bir ülkedir. Batı'nın kısır ve kısıtlayıcı kalıpları içine sıkıştırılabilecek seçenekleri olmayan bir devlet değildir. Soner Polat da benim gibi Türkiye'nin denizlerden uzaklaşmasını en büyük tehdit olarak görüyordu. Türkiye'ye 21. yüzyılda Asya'da güçlü bir jeopolitik yer önerirken denizlere, yani hem Mavi Vatan'a hem de onun ötesine vurgu yapıyordu. Diğer yandan Amiral Soner Polat, Mavi Vatan çıkarlarımızın korunması ve geliştirilmesine yönelik reçeteyi 2019 yılında çıkardığı Mavi Vatan için Jeopolitik Rota kitabının sayfalarında Türk halkına ve devletine sunmaktadır. Sorun bu reçeteyi pratiğe dökebilmektir. Türkiye ve Batı dünyası. Onun akıcı Türkçesi ve olağanüstü üslubuyla kaleme aldığı ve her satırı jeopolitik uyanışı tahrikleyen makaleleri devletin ve halkın jeopolitik uyanışına büyük katkı sağlamıştır ve sağlamaya devam etmektedir. 7 yıl önce 12 Eylül 2017'de yayınladığı Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve güvenliği başlıklı makalesinde bugünleri görerek şunları yazmıştı. Batı emperyalizmi Türk ekonomisinin ayakta duracağı ve gelişeceği bütün kalelere saldırmıştır. Türk devletini sembolik bir varlık haline dönüştürmek için bütün kamu varlıkları insafsızca yağmalanmış, özelleştirme, örtü ve aldatmacası ile stratejik tesisler ona buna peşkeş çekilmiştir. Borca ve ithalata dayalı ekonomik model ülkemizi her türlü şantaja açık hale getirmektedir. Türkiye'deki üniter devlete karşı Batı silahla desteklenen bir savaş başlatmıştır. PKK'ya 1300 tır dolusu silah, cephane ve teçhizat veren Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri önümüzdeki dönemde Türkiye'ye karşı açacakları cephenin lojistik altyapısını hazırlamaktadır. KCK ve kolları olan PKK, PYD, PÇDK, PJAK gibi terör örgütleriyle Batı arasındaki ilişki stratejik bir boyut kazanmış ve müttefiklik ilişkisine dönüşmüştür. Hatta kader birliği tabiri bile rahatlıkla kullanılabilir. Silahlı saldırı devam ederken Atlantikçi bir iktidar seçeneği içinde düğmeye basılmıştır. NATO, Avrupa Birliği ve çeşitli girişimlerle ülke tuzağa düşürülmüş, ülkenin bağımsızlığı ve egemenliği Batı ülkelerinin seçim kampanyalarının en önemli gündem maddesi olmuştur. Batı, Türkiye'nin bütün stratejik çıkar alanlarına aralıksız olarak saldırmaktadır. Avrupa Birliği'nin 2002 sonrası bütün Türkiye ilerleme raporları ülkemize karşı düşmanlık belgeleridir. Türkiye'ye yönelik etnik ve mezhepsel kışkırtmalar Batı ve İsrail'in gizli servisleri tarafından tezgahlanmaktadır. Alevi kökenli yurttaşlarımızı Atatürk'ten koparmak ve HDP'ye yapıştırmak için gizli servisler birbiriyle yarışmaktadır. Türkiye şimdiye dek her dönemde stratejik sorunlarını çözmek için Batı ile tek başına göğüs göğüse bir mücadele vermiştir. Günümüz için de bu durum geçerlidir. Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Ege'de ve hatta Ermeni soykırım yalanında kavga hep tek başına verilmektedir. Ayrıca toprak bütünlüğümüzü tehdit eden güney sınırlarımızdaki gelişmelerde bile Batı baskısı nedeniyle ne komşularımızla ne de Asya güçleriyle buluşabiliyoruz. Halbuki jeopolitik yasalar her dönemde geçerlidir. Uluslararası bir güce ancak başka bir uluslararası güç ile mukabele edilebilir. Batı'nın amansız saldırısını akamete uğratmak için yeni dostlar bulmalıyız. Ayrıca iç hat konumunda olduğu için tecavüzlere karşı hassas olan Türkiye, etkin ve kademeli bir savunma için stratejik bir derinlik kazanmak zorundadır. Ülkemize yönelik saldırıların bir nedeni de budur. Batı ve İsrail günün birinde başka bir bloğa kayacak olan Türkiye'yi iyice hırpalamak istemektedir. Ünlü Alman filozof Kant, aydınlanmayı insanın kendi aklını özgürce kullanabilme, cesaretini göstermesi olarak tanımlıyor. Eğer ön yargılarımızı,
bize zorla dikte edilenleri, dayatmaları, ezberlerimizi bir kenara koyarak Türkiye'ye, bölgeye ve dünyaya nesnel koşullarda ve gerçek verilerle bakarsak, hakikatin bizi beklediğini kolaylıkla görürüz. Bu yalın ve çıplak gerçeği göremeyenler, Türkiye'yi yönettiği takdirde ülkemize acı ve gözyaşından başka hiçbir şey vermezler. Günümüzdeki mütareke dönemi. Soner Polat'ın bu fikirlerine imzamı attığımı bir kez daha belirtmek isterim. Türkiye tarihinde olmadığı kadar köşeye sıkışmıştır. Türkiye'nin başka boyut ve düzlemde yaşadığı farklı bir mütareke döneminin içindeyiz. En önemli farkı, mütareke döneminde fiili toprak işgali vardı. Bugün zihinler ve milli ekonomi tamamen işgal edilmiştir. Örneğin halkın yeni anayasa derdi yokken, iktidar adeta bir yerlerden emir alınmışçasına yeni anayasa yazımını gündeme sokmuştur. Yeni anayasa tartışmalarının dışımızda savaşlar devam ederken, dinci ve etnik bölünmeyi önlemekten çok, aksine daha çok bölünmeyi teşvik edeceği artık ayyuğa çıkmıştır. 1918'de dışarıdaki savaş bitmişti. Bugün gerek kuzeyimizde gerekse güneyimizde devam eden iki savaş vardır ve her ikisi de büyümeye meyillidir. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki silahlı çatışma, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin çılgın kışkırtmaları sonucu NATO-Rusya çatışmasına ve hatta nükleer aşamaya sıçrayacak koşullara sahiptir. İki okyanus arasında jeopolitik kaygısızlık yaşayan Amerika Birleşik Devletleri için Avrupa'daki savaşın büyümesinin hiçbir zararı yoktur. Ancak bizim gibi 1952'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri jeopolitiğine eklenmiş bir devlet için ciddi sonuçları vardır. Ne iktidar ne muhalefet bu tehlikenin farkında değildir. İktidar rejimini ve gücünü idame etmek için, muhalefetse iktidara gelmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne yaklaşma ve taviz vermeyi kendilerine rehber edinmişlerdir. 2002 yılında da iktidarın tamamen Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği desteğiyle büyük bir zaferle iktidara geldiği unutulmamalıdır. Savaş çığırtkanına dönüşen NATO. NATO bariz şekilde dünyada ve Avrupa'da barışı değil, Amerika Birleşik Devletleri çıkarları için sonsuz savaşları kışkırtan ve destekleyen bir örgüte dönüşmüştür. Ancak ne iktidar ne muhalefet NATO aleyhinde tek bir eleştiri yapmaya yanaşmamaktadır. Rusya, 20 bine yakın ambargo ve yaptırıma rağmen son 3 yılda Ukrayna'da cephede kaybeden taraf olmadığı gibi ekonomik bakımdan daha da gelişmiştir. NATO, Amerika Birleşik Devletleri'nin neokonservatörleri ve çıkar gruplarının tamamen etkisi altında hareket etmektedir. 32 üye aynı vizyona sahip değildir. Ancak her üye Amerika Birleşik Devletleri tarafından adeta baskı ve şantaj altında tutulmaktadır. Avrupa Birliği'nin durumu daha da vahimdir. Daha geçen hafta Avrupa Birliği Parlamentosu büyük bir çoğunlukla Rusya'nın işlerinin vurulmasına yönelik silahlara izin verilmesine onay verdi. NATO ile doğrudan çatışmaya sebep olacak bu kararın Türkiye'ye etkisi izahtan varestedir. Ancak Türkiye bir yandan da iktidar ve muhalefetiyle 67 yıldır ön kapısından adeta kovulduğumuz Avrupa Birliği'ne girmek için yanıp tutuşmaktadır. Bu ahval ve şeraitte Türkiye'nin dolar ve ekonomik baskılar altında kalması sonucunda NATO'nun sürükleneceği savaşa dahil olması ve tarafını Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği yanında seçmesi gelecek kuşakları sonsuz krizler ve savaşlar dönemine sokacaktır. Halbuki Türkiye gerek Rusya-Ukrayna, gerekse İsrail-Hamas krizlerinde coğrafyasının kendisine sunduğu fırsatları kullanarak Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği yanlısı politikalardan uzak durabilir. Doları kendi aralarındaki ticarette %29 seviyesine indiren BRICS artı devletleri ile yeni ekonomik alan yaratabilir. Pasifik'te 2030'lara doğru yaşanacak en büyük hesaplaşma dönemine tarafsız hazırlanmak için başta savunma sanayi olmak üzere milli güç unsurlarını hazırlayabilir.
Ukrayna gibi Amerika Birleşik Devletleri kuklası devletlerin ne duruma düştüklerini görerek ders çıkarabilir. Atatürkçüler ve NATO. Diğer yandan Türkiye'de Atatürk'e bağlı büyük kitleler ülkedeki gericilik tehdidine karşı Avrupa Birliği ve NATO üyeliğini büyük bir güvence olarak görüyorlar. Ancak yanıldıkları en önemli nokta NATO ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'de dinci ve etnik milliyetçi bölünmeyi her zaman teşvik etmiş olmalarıdır. FETÖ ve PKK'ya en büyük desteğin 12 Eylül 1980 sonrası yaşanan dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından verilmesi başka nasıl izah edilebilir? Bugün her iki örgüt mensuplarının çoğunluk NATO devletlerinde el üstünde tutulmaları nasıl izah edilebilir? Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın her türlü şımarıklığına sessiz kalıyor ve kesin sonuç alamıyor olmamızın temel nedeni Amerika Birleşik Devletleri ve NATO sopasıdır. Daha geçen hafta Datça'da Yunan sahil güvenlik botu karaya çıkacak kadar küstahlaşabiliyorsa bunun nedeni NATO üyesi Türkiye'nin diğer NATO üyesi Yunanistan'a savaş ilan edemeyecek olmasıdır. Kardak krizini ne kadar çabuk unuttuk? Amerikalılar ne demişti? Biz güney kanattaki iki müttefikimizin savaşmasına asla izin vermeyiz. Evet de Yunanistan'ın sürekli kazançlı çıkmasına ve küstahlıklarına sadece izin vermiyor, aksine askeri yığınaklarınızla destek olmaya devam ediyorsunuz. Kemalizm ve Türkiye. Türkiye'nin 72 yıl aradan sonra tekrar Kemalizmle buluşmasının yolu artık açılmıştır. Zira en büyük anti-Kemalist olan Amerika Birleşik Devletleri gerilemektedir. Emperyalizmin Türkiye'de yeni hainler devşirmesi, yeni darbeler ve kumpaslar tezgahlaması için kaynakları kısıtlıdır. Borç batağındaki Amerika Birleşik Devletleri küresel çapta etkisini koruyabilmek üzere Çin, Rusya, İsrail gibi çok daha öncelikli alanlara yönelmiştir. Ayrıca kendi içinde de kan kaybetmektedir. Nasıl ki Atatürk 1918'de İngiliz İmparatorluğu'nun çöküşünü görerek geleceğimizi büyük bir iradeyle şekillendirmişse, bugün de Türk milleti olarak aynı muhakemeyi yapabilmeliyiz. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği savaşları başlatıyor ancak sonuç asla alamıyor. Hızla güç kaybediyorlar. Avrupa'daki NATO genişlemesi ve Yugoslavya'nın parçalanması dışında zaferleri yoktur. Türkiye'miz eşsiz coğrafyası, 85 milyonluk nüfusu, ekonomik potansiyeli, çalışkan ve pes etmeyen halkı, Asya'daki akrabalık bağları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın münhasır varlıkları, Orta Doğu, Levant, Kafkasya, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Akdeniz'deki zengin tarihsel mirası ile bağımsız dış ve güvenlik politikaları uygulayabilecek durumdadır. İçeride tarımda kendine yeten, başta su kaynakları olmak üzere, tüm doğal kaynaklarını halkının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kullanabilen, sanayi, hizmet ve tarım sektörlerinde dengeli büyüyebilecek potansiyele sahip bir devletiz. Bu hedeflere erişim, çıkar odaklı dış müdahalelerden, siyasi İslamist hülyalardan, vahşi kapitalist kazanma arsızlığından, NATO Atatürkçülüğü ile Amerikan Türkçülüğünden, nihilist boşvercilikten ve şark kurnazlığından sıyrılabilen, Kemalist ideolojiye dört elle sarılabilen, Atatürk'ü sözde değil, özde seven kitlelerle başarılabilir. Türkiye'nin Cumhuriyet'in 2. yüzyılında ana muhalefet partisinin 70 yıl aradan sonra terk ettiği Altıok'a geri dönmesi ve nerede kalmıştık demesi ya da Altıok'un içini dolduracak yeni bir siyasi partinin ortaya çıkmasından başka yarını yoktur. Bu yarını kurmanın en uygun dış koşulları oluşmuştur. Türkiye'nin kaçınılmaz yarını Kemalizm'dir. Soner Polat ve sonsuzluk. Tanıdığım en büyük Kemalistlerin başında gelen merhum Soner Polat amiralimizden 5 yıldır yoksunuz.
Onu tasfiye eden FETÖ ve ortakları ile sessiz kalarak teslimiyete onay verenler yaşamaya devam etseler de her gün yalnızlaşacaklardır. Yaşarken saklanan ve onursuzlaşanlara inat, o aramızdan ayrılırken bile devleşmiştir. Tarihin kayıtlarında hain olarak kaydedilen kirli isimler karanlıklara gömülürken, bu dönemin Soner gibi vatanseverleri aydınlık ve onurlu sayfalarda sonsuza dek başrol alacaklardır. Ne mutlu haysiyetiyle yaşayan ve doğru tarafta olan insanlara. Ne mutlu Mustafa Kemal'in gerçek fedailerine. Eşi Sevgi ve ailesinin kıymetli fertleriyle Türkiye'deki ve yurt dışındaki vatansever dostlarına vefatının 5. yılında sabır ve başsağlığı diliyorum. Onun halkımız ve devletimiz için yarattığı fikirler ve çizdiği jeopolitik rotalar önünde takdir ve saygıyla eğiliyorum. Rotası cennet olsun. Cem Gürdeniz. Rehberimiz ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz bayrak açtı yarınlar.